Hazreti Davud aleyhisselam Kudüs'te doğmuş, tahminen 100 yaşında vefat etmiştir. Nesebi Yahuda bin Yakup bin İshak bin İbrahim'e dayanır aleyhümüsselam. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilmiştir. Tarihçilere göre hükümdarlığı tahminen M.Ö. 1015-975 yılları arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Davud aleyhisselamın 16 yerde ismi geçer. Ona İbrani lisanıyla Zebur indirilmiştir. Musa aleyhisselamdan sonra gelen Beni İsrail peygamberleri Tevrat ile amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler, başlarında peygamber bulunmadığı kısa bir fırsat yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ediyorlar, kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadi ve ahlaki durumları bozuluyor, yeni bir peygamber gelince düzeliyor fakat sonra tekrar kötülüğe meylediyorlardı. O zamanlar Mısır'la Şam arasında Amalika kavmi yaşıyordu. Calut isminde çok güçlü bir reisleri vardı. Allah, Calut'u İsrailoğullarının başına musallat etti. Calut, İsrailoğullarını mağlup ederek çocuklarını, kadınlarını esir aldı. O zamanlar Beni İsrail'de Musa aleyhisselam zamanından beri korunan ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu çok kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Calut, hakaret olsun diye onu pisliğe attı. Bu sandığa Kur'an-ı Kerim'de tabut denilir. Evlerinden, mallarından, yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Bundan sonraki tek emel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olacaktı. O sıralarda içlerinde rivayete göre İşmoil isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. O da dua ve niyazda bulundu. Hak Teâlâ, Talut isminde bir kimsenin onlara melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut, hükümdar soyundan değildir, olamaz dediler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Musa'dan sonra Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümdar gönder ki onun kumandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber, ya size savaş farz kılınır da savaşmazsanız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara, bilin ki Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine, biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde, üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlarda verilmemişken, bize nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamber, Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir dedi. İsrailoğullarının ileri gelenlerine göre iktidar büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Halbuki bu düşünce toplumun menfaatine ve adalet prensibine aykırıydı. İktidara sadece zenginlerin değil, ilk başta ona ehil olan kimselerin geçmesi gerekir.
Bu da kişinin manevi gücü, bilgisi ve tecrübesiyle beraber cesaretine bağlı. Fahrettin Razi'nin beyanına göre İşmail aleyhisselam, İsrailoğullarının teklifini 4 sebepten dolayı reddetti. Birincisi, Talut'u hükümdar olarak seçen Allahu Teala idi. Bunun üzerine hiçbir itiraz olmamalıydı. İkincisi, hükümdarlarda 2 vasıf aranırdı. İdareciliği bilmesi, bedeni ve ruhi bakımdan kuvvetli olması ki onlar Talut'ta vardı. Üçüncüsü, mülk Allah'ındır, onu dilediğine verir. Kimse hesap soramazdı. Ve dördüncüsü, Allahu Teala ihsanıyla fakiri zengin yapan, saltanata kimin layık olduğunu da hakkıyla bilendi. Bunlar itiraz götürmeyecek şeylerdi. Bunun üzerine Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları başka bir bahane buldular. Eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin bakalım dediler. Devamını Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Peygamberleri onlara şöyle dedi: Şüphesiz onun hükümdarlığının alameti, tabutun size gelmesidir. Ki onun içinde Rabbinizden bir sekine, bir huzur, Musa ve Harun ehlinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer mümin kimselerseniz, şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. Tabut hakkında çeşitli rivayetler var. Örneğin tabut önce Adem aleyhisselama indi, ondan Şit aleyhisselama geçti, sırasıyla İbrahim, Yakup ve Musa'ya aleyhisselam intikal etti deniyor. Yine Musa aleyhisselamın Tevrat levhalarını ve bazı mühim şeyleri tabut denilen bu sandığın içine koyduğu rivayet ediliyor. Tabutu seferde askerlerin önünde götürüyorlardı. Böylece askerin morali yüksek oluyor, güçleri ve maneviyatı takviye oluyordu. Nihayet Allahu Teala ayette buyurulduğu üzere tabutu melekler vasıtasıyla Talut'un evinin önüne koydurdu. Bunu gören İsrailoğulları Talut'un hükümdarlığını kabul ettiler ve sükûna erdiler. Böylece Allahu Teala Talut'un hükümdarlığına dair İsrailoğullarının istediği alameti lütfetti. Ancak Allahu Teala onların da iman seviyelerini ortaya çıkaracak bir imtihan yapacaktı. Şöyle oldu. Talut, hükümdar olduktan sonra ordusunu düzene koydu ve Kral Calut'un üzerine yürüdü. Mevsim çok sıcaktı. Askerin her zamankinden daha fazla suya ihtiyacı vardı. Fakat İşmail aleyhisselama Allahu Teala'dan bir emir geldi. Bu ilahi emri öğrenen Talut askerlerine seslendi. Allah sizi su ile imtihan edecek. Kim kanıncaya kadar o sudan içerse benim askerim değildir. Dikkat edin, aldanmayın. Bu apaçık bir emirdi. Önlerine bir nehir çıkacak, imtihan gereği ancak bir avuç su içebileceklerdi. Talut ve askerleri bahsedilen ırmağın kenarına geldiler. Ordu yaklaşık 80.000 kişiydi. Bunun 76.000 kişisi talimat dışında yani kana kana su içtiler. Sadece 4.000 kişi kadar emre itaat etti. Daha sonra bunların da pek çoğu firar etti. Geriye sadece 313 kişi kaldı. Bu sayıyı hatırladınız. Bedir Harbi'ne katılan sahabe efendilerimizin sayısıyla aynı. Nehirden bir avuçtan fazla su içenlerin susuzlukları daha da arttı. Dudakları kurumaya başladı, halsiz kalıp bitap düştüler. Nihayetinde perişan oldular. Emri dinleyenlere ise aldıkları o küçücük bir avuç su kâfi geldi.
Ayrıca imanları kuvvetlendi, cesaret ve güçleri daha da fazlalaştı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Böylece Talut, askerleriyle Kudüs'ten ayrılınca onlara şöyle dedi: Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Buna rağmen kim ondan içerse artık benden değildir. Eliyle bir avuç içtiği müstesna, kim de ondan izin verilenden fazlasını tatmazsa, işte şüphesiz o bendendir. Fakat içlerinden pek azı müstesna, hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve iman edenler beraberce ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar, nice az sayıda birlik, Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Sayıları 80 binden 4 bine, ardından 313'e düşmüştü. Halbuki bir ordunun muzaffer olması, her şeyden önce kumandanın emirlerine harfiyen riayet etmekle mümkündü. Savaşta galip gelmek, sayıya değil, haklı olmaya, doğruluğa, iman ve maneviyata bağlıydı. İşte o durumlardan bir tanesi yaşanacaktı. Bu arada Talut'un ordusunda 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davud'tu. Beydavi'ye göre Davud aleyhisselam, babası ve 13 kardeşiyle beraber Talut'un ordusuna katılmıştı. Davud aleyhisselam koyun güderdi. Çok cesur olup ayrıca sapanla taş atmada mahirdi. Bir gün babasına, "Baba, bütün dağlar, taşlar benimle tesbih ediyor," dedi. Bunun üzerine babası da, "Ey Davud, sana müjdeler olsun," dedi. Davud aleyhisselamın sesinin çok gür ve güzel olduğunu, bundan dolayı da Talut'un huzuruna çıkarıldığı bilinir. Talut da bir süre sonra onu kendisine yardımcı yapar. Davud aleyhisselam, bu sırada Talut'un Amalika kavmine karşı hazırladığı ordunun içindedir. Allahu Teala, İşmail aleyhisselama Calut'u Davud'un öldüreceğini bildirmiş, o da Davud'u beraberinde götürmüştü. Rivayete göre yolda 3 taş dile gelip Davud'a, "Bizi al, Calut'u bizimle öldüreceksin," demişlerdi. O da onları almış, sonra da bunların hepsi tek bir taş haline gelmişlerdi. Diğer taraftan Talut, "Kim Calut'u öldürürse ona kızımı vereceğim," diye vaatte bulunmuştu. Nihayet Talut'un sadece 313 kişiden oluşan imanlı askerleri düşmanla karşı karşıya geldi. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: Talut'un ordusu, Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafir kavme karşı bize yardım eyle," dediler. Ve iki ordu karşı karşıya geldiğinde Calut, kendisiyle birebir savaşacak, yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir er diledi. Karşısına Davud aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırmıştı. Çünkü Calut, o zamanın en iri yüzlü ve en güçlü insanlarındandı. Nitekim Calut, gücüne güvenerek Davud aleyhisselamı küçümsedi. "Ey hakir," dedi, "karşıma gele gele sen mi geldin? Niçin geldin?" deyince, "Seninle cenk etmeye geldim," dedi Hazreti Davud. Calut onunla alay etmeye devam etti. Oldukça sakin davranan Davud aleyhisselam, yavaşça sapanını çıkardı ve o topladığı meşhur taşları yerleştirerek Calut'a fırlattı.
3 taştan oluşan, sonra tek taşa dönüşen o taş, Calut'un tam alnına isabet etti ve atından bir anda düşerek öldü. Kuvvetiyle kibirlenen, iri yarı bir hükümdar olan Calut, apaçık görülen o üstünlüğüne rağmen küçük bir taş sebebiyle öldü. Aslında Allahu Teala bu olayla işlerin yalnız gördüğümüz gibi olmadığını, hakikatte her şeyin kendi iradesiyle vuku bulduğunu göstermişti. Yine insanlar nazarında kuvvetli görünenin hakikatte zayıf veya zayıf görünenin Allah'ın yardımıyla kuvvetli olabileceğini öğretmişti. Böylelikle Talut büyük bir zafer kazanmış oldu. Zaferden sonra elde ettiği bütün ganimetleri yaktırdı. Çünkü Musa aleyhisselamın şeriatine göre ganimet malı helal olmadığı için yakılırdı. Talut, Kudüs'e döndüğünde İşmail aleyhisselam ona, "Cenab-ı Hak sana müjdelediği zaferi nasip etti. Haydi sen de verdiğin sözü yerine getir," dedi. Böylece Talut, kızını Davud aleyhisselamla evlendirdi. Yıllar geçti. Talut'un vefatından sonra Davud aleyhisselam hükümdar oldu. Bir müddet sonra da kendisine peygamberlik verildi. Böylece kendisine hem saltanat hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber oldu. Kendisine 4 büyük kitaptan biri olan Zebur indirildi. Davud aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti. Kıyafetlerini değiştiriyor, halkın arasından biri gibi görünüyor, halkın arasına karışıyor, yaptığı icraatlerden ve gidişattan halkın memnun olup olmadıklarını veya hakkında neler düşündüklerini soruştururdu. İdaresi hakkındaki suallere kötü cevap veren, şikayetçi olan kimseyi bulamazdı. Rivayete göre Davud aleyhisselam, ibadete karşı büyük bir şevk ve tahammül sahibiydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Zaten daha sonra bu şekilde tutulan oruca, Savm-ı Davud yani Davud orucu da denmiştir. Davud aleyhisselam, Allah'a ibadet etmek için en faziletli vakitleri araştırıyordu. Nitekim bir gün Cebrail'e aleyhisselam, "Ey Cebrail, hangi vakit daha önemlidir, daha eftaldir?" deyince, Cebrail aleyhisselam, "Ey Davud, seher vaktinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum," diyerek cevap verdi. Sonrasında da Davud aleyhisselam, gecenin ancak 1/3'ünde uyumaya, geri kalan saatlerini hep ibadetle geçirmeye başladı. Allahu Teala Davud aleyhisselama çok güzel ve gür bir ses vermişti. O Zebur'u okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanır ve onu dinlerlerdi. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle aktarılır: "Gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirdik. Hepsi onun zikrine katılmak için dönüp gelirlerdi. Kuşları ve tesbih eden dağları Davud'a boyun eğdirdik." Gür ve güzel sesinin yanında ayrıca Allahu Teala Davud aleyhisselama zırh yapma sanatını da bildirmiş, bu hususta onu çok özel bir şekilde donatmıştır. Davud aleyhisselam zırh yaparak hem ordularını düşmanlardan muhafaza etmiş hem de rızkını elinin emeğiyle kazanmıştır. Birçok peygamber gibi hem mülk ve siyasi otorite sahibi olmasına rağmen elinin emeğiyle geçinme yolunu tercih etti. Davud aleyhisselam ilahi yardıma nail olmak, kendisine birçok muhafız verilerek büyük ordulara kumanda etmek ve heybet sahibi olmak gibi yüksek payelerle güçlendirilmişti. Ayrıca peygamberlik, ilim, amel, güzel konuşma ve hikmete de sahip olmuştu. Davud aleyhisselam vaktini 4'e ayırırdı.
Birinci vakitte ibadetle meşgul olurdu. İkinci vakitte hukuki ihtilafları karara bağlardı. Üçüncü vakitte halka vaaz ve nasihatte bulunurdu. Dördüncü vakitte de şahsi işlerini yapardı. Bazı imtihanlara maruz kalmış, neticede kendisine beşeri zaafları ve muhtemel hataları da bildirilmişti. O da hemen tevbeye yönelmiş, böylece Allahu Teala onu bağışlamış ve ebediyete uzanan yoldaki tehlikeleri ona öğretmişti. Şöyle oldu. Bir gün Davud aleyhisselam ibadetle meşgul olduğu esnada yanına 2 kişi geldi. Halbuki ibadet ve zikir için mabette yalnızken onun yanına hiç kimse girmezdi. İmtihan bu ya, Davud aleyhisselam ansızın cereyan eden bu durum karşısında telaşlandı. Çünkü kapısı kapalı olan mabede hiç kimse bu şekilde giremezdi. Her ne kadar ibadet vakti içinde bulunduğunu söylediyse de karşısındakiler onu dinlemediler. İbadetin günü olmaz dediler ve arzularını şöyle dile getirdiler. Ey Davud, korkma. Biz birbirinin hakkına tecavüz etmiş 2 davacıyız. Huzuruna bu işimizi çözmen için geldik. Şimdi aramızda adaletle hükmet dediler. Davud aleyhisselam, peki o zaman buyurun dedi. 2 davacıdan biri anlattı. Kardeşimin 99 koyunu, benimse 1 koyunum var. Buna rağmen o, bendeki bu bir tek koyunu da almak istedi ve beni tartışmada yendi. Davud aleyhisselam, bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek galeyana geldi ve diğer tarafa hiçbir şey sormadan şöyle dedi. O bir tek koyunu da almak istiyorsa, kardeşin sana zulmediyor. Allah Teala'ya imanı olmayan kimseler işte böyle zulmeder. İyi insanda zaten az bulunur dedi. Onlar da şaşırdılar ve gittiler. Davud aleyhisselam hüküm vermede aceleci davranmış, karşı tarafı hiç dinlemeden kararını vermişti. Halbuki meselenin bir başka yönü de olabilir, haklı belki de değişebilirdi. Davud aleyhisselam, davacıların ayrılmasının hemen ardından hata yaptığını anladı ve bunun ilahi bir imtihan olduğunu fark ederek derhal secdeye kapandı, tevbe ve istiğfarda bulundu. Allahu Teala da kendisini affetti. Şunu bilmemiz lazım, bu aktardıklarımız peygamberlere bile Allahu Teala karşısındaki acziyetlerini idrak ettirmek ve bizim bundan ders almamız içindir. Yapılan bu hata veya hatalar, onların peygamberliğine ve ismet sıfatlarına asla bir zarar getirmez. Alimlerimiz bu tür imtihanların günah değil, hata şeklinde olduğunu, bizim de aynı hataya düştüğümüzde nasıl hareket etmemiz gerektiğini göstermek için vuku bulduğunu söylerler. Yine Davud aleyhisselam zamanında olan bir hadise, Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabının tercihi. Ashab-ı Sebt, Mısır'la Medine arasında Kızıldeniz kenarında Medyen şehrinde yaşardı. Sayıları 70.000 kadardı. Bunlar cumartesi günleri ibadetten başka hiçbir şey yapmazlardı. Çünkü cumartesi günü ibadetin dışındaki işler haram kılınmıştı. Ayrıca o günde avlanmamak üzere Hazreti Davud'a söz vermişlerdi. Daha sonra şeytan kendilerine vesvese verdi. Siz avlanmaktan değil, yemekten men edildiniz, dedi. İmtihan olacak ya, Allah'ın takdiri. Diğer günler balık yok, cumartesi günler balıklar oynaşıyor, çoğalıyor. Bu sebeple şeytanın fısıltısı bazılarına çok cazip geldi. Acaba cumartesi günü ortalıkta fır dolanan balıkları avlayacaklar mıydı? Yoksa ne olursa olsun Allah'ın emrine boyun mu eğeceklerdi? Bu hususta Medyen halkı 3 gruba ayrıldı. Birinci grup, Allah'ın emrine muhalefet ederek balık tuttular. Hem yediler hem de sattılar.
Bunlar sözde akıllılık yapmışlar, cumartesi günü ağ atmışlar, pazar günü çekmişlerdi. Yani ağdaki balıkları pazar günü çektikleri için güya haram işlemiyorlardı. İkinci grup, balık avlama günahına girmedikleri gibi, bu emri delen, Allah'ın emrine uymayanlara da hiç ses çıkarmadılar. Yani ilahi emrin çiğnenmesi karşısında sessiz kalıp hiçbir ikaz ve nasihatte bulunmadılar. Üçüncü grupsa hem Allah'ın emrine riayet ettiler, yani cumartesi günü yasağını çiğnemediler, ayrıca bu yasağı çiğneyenlere nasihatlerde bulundular. Sessiz kalanlara da siz de yanlış yapıyorsunuz. Tamam, cumartesi günü belki balık avlamıyorsunuz ama avlayanlara da sessiz kalıyorsunuz. Susmakla yanlış yapıyorsunuz dediler. Yani bugün hepimizin üzerinde bir sorumluluk olan emri bil maruf ve nehy anil münker görevini yerine getiriyorlar. En son dediler ki bu üçüncü grupta olanlar, biz Allah'ın huzurunda sorumlu olmamak, mazur olmamak için böyle yapıyoruz. Ardından diğerlerine gelecek olan musibet kendilerine de gelmesin diye o iki grupla aralarına bir duvar çektiler. Duvarın arkasındaki sesler kesilmişti. Merak ettiler. Aralarından bir gözcü baktı ki, hepsi birden maymuna dönmüşler. Hepsi şaşkındı. Hep beraber duvara çıktıklarında o manzarayı gördüler. İlahi hükmü dikkate almadıkları için böyle bir cezaya uğrayan bedbahtlar, Allah'ın emrine itaat ettikleri için bu azaptan kurtulan akrabalarının yanında bir müddet böyle mahzun mahzun gezdiler. Ne dedikleri anlaşılıyordu, ne hareketleri. 3 gün sonra da maymun şekline girmiş olan asilerin hepsi öldü. Avlanmayan, lakin avlayanlara da herhangi bir ikaz ve uyarıda bulunmayan susanlar da onlarla birlikte maymunlar haline geldi deniliyor. İmam Begavi'nin Mealimü't Tenzil eserinde. Davud aleyhisselamın devleti o zamanın en heybetli ve güçlü devletiymiş. Böyle olmasına rağmen tevazu sahibi olan Davud aleyhisselam Rabbine çok şükrederdi. Bir keresinde şöyle demiş: "Ya Rabbi, ben sana nasıl şükredeyim? Zira senin şükrüne ancak senin nimetinle erişebiliyorum." Ona şöyle vahyedildi: "Sana olan nimetlerimin hepsinin benden olduğunu biliyor musun?" Hazreti Davud, "Evet" deyince, "Bu şekilde düşünmen, benim senden razı olmama kâfidir" dedi. Hasılı Davud aleyhisselam, üstün kılınmış bir peygamberdi. Peki, Zebur ve içeriği nedir? Kur'an-ı Kerim'de Zebur kelimesiyle birlikte onun çoğulu olan Zübur kelimesi de geçiyor. Zebur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçiyor ve Hazreti Davud ile alakalı. Zebur hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bilgiler verilmemiştir. İslami kaynaklarda onun Hazreti Davud'a verilmesini, onun üstün hususiyetlerinden biri olarak nakletmişler. Yine Zebur'da ahkam ile ilgili meselelerin olmadığı, sadece Allah'a yönelik münacatların, duaların olduğu bir kitap olduğu aktarılıyor. Hz. Musa aleyhisselamdan sonra gelen Davud aleyhisselam, kurallar hususunda Tevrat'la amel ediyordu. Zebur ise insanlarda Allah aşkını, muhabbetini, Allah'a yönelmeyi tavsiye eden güzel bir mecmuydu. Manzum bir kitaptı. Bugün İncil'de olduğu gibi Zebur da tahrif edilmiş, yani değiştirilmiş olduğundan bugünkü haline itibar edilmemektedir. Nitekim bugünkü sözde Zebur, Davud aleyhisselamın vefatından 540 yıl sonra yazılmaya başlanmıştır ve kimin yazdığı da belli değildir. Bugünkü Tevrat, bugünkü İncil ve bugünkü Zebur'un hiçbir hükmü yoktur.
ve Davud aleyhisselamın vefatı. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselam dini gayreti pek şiddetli ve namusuna çok düşkün biriydi. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır, dönünceye kadar kimse oraya girmezdi. Bir gün yine evden çıktı, kapıyı kapattı. Geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona, "Sen de kimsin?" deyince o da, "Ben o kimseyim ki krallardan korkmam ve engeller bana mani olamaz." dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselam, "Vallahi o zaman sen ölüm meleğisin. Allah'ın emriyle hoş geldin." dedi. Bir müddet sonra da ruhu kabzolundu. Hazreti Davud'un 40 sene kadar devam eden idaresi, İsrailoğullarının en parlak dönemi. Davud aleyhisselam, Kudüs'ü fethederek devletine başkent yaptı. O hem hükümdar hem de bir peygamberdi. Kendisinden sonra yerine oğlu Hazreti Süleyman geçti, ona da peygamberlik verildi. Böylelikle bu programımızın da nihayetine geldik. Allahu Teala derecelerini âli eylesin. Bizlere de gereken dersleri almayı ve hayatımıza uygulayabilmeyi nasip buyursun. Amin. Sürçülisan ettik, affola. Bir başka programımızda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.